Let me up. 달려 I'm coming. 오늘도 running. 이제 날 따라와 Herkese tekrar merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün size çok değişik bir dizi getirdim. Dizimiz 2016 yılından gelecek ve şu an Netflix'te bulabilirsiniz. 16 bölümden oluşan oldukça değişik ve bence konu olarak da sizi şaşırtacak bir dizi. Dizimiz W yani V ya da Two Worlds Apart olarak da geçiyor Netflix'te ama orijinal adı V diyebiliriz. Peki bu dizi ne hakkında? Ve konusu da oldukça enteresan bir dizi. Hemen konu kısmına geçmek istiyorum o yüzden. İki tane karakter göreceğiz burada aktif olarak. İlki babasının aslında yazdığı webtoon dünyasına çekilen bir cerrahi asistanı kız göreceğiz. Ve kendisinin girdiği bu webtoon dünyasının baş karakteriyle beraber kendisine çok değişik bir şekilde bir anda bir böyle cinayet şüphelisi pozisyonunda falan buluyor ve bir sürü gizemli olay aslında başına geliyor. Dizi bununla alakalı iki ayrı dünya meselesi ve dizinin adının da buradan geldiğini düşünebiliriz. Çok farklı, çok değişik bir dizi ama tabii ki başrollerimizi de hemen sizle paylaşmak istiyorum. Lee Jong-suk burada Webtoon'daki baş karakter, başrol diyebiliriz. Ve çok da güzel bir canlandırma yapmış. Zaten oldukça popüler bir isim. Anlatmaya da gerek yok. Ona eşlik eden çok güzel bir oyuncumuz var tabii ki. Ve bahsettiğimiz Webtoon yazarının kızı rolünde görüyoruz kendisini. Han Hyo-joo adlı oyuncumuz da bu karakteri canlandırıyor efendim. Dediğim gibi dizi oldukça enteresan ve çok da sizi oyalamadan klibe geçmek istiyorum. Klipten sonra yorum kısmında görüşelim. Push up on this funk and give me miracles. Making known how we left it right is something we control. You are right, and all night long we rock to this. Screaming I testify this loving. All night long we rock to this. Screaming I testify that we'll survive the test of time. They can't deny our love. They can't divide us. We'll survive the test of time. I promise I'll be right here. Standing next to you, standing in the fire next to you. Oh, you know it's deeper than the rain, it's deeper than the pain. When it's deep like DNA, something they can't take away. Hey, tick, 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 tick off. Standing next to you. Standing next to you.
Yorumlara neyle başlasam diye düşünüyorum. Çünkü çok beğendiğim bir dizi oldu. Her şeyden önce senaryo olarak iki dünya arasında git gelme olayını birkaç defa gördüm ama burada hem enteresan bir şekilde hem de kaliteli bir şekilde yapılmış. Bir webtoon dünyasına girip çıkma olayı çok böyle değişik gelmişti bana ben ilk izlediğimde ve gerçekten sürükleyici. Çünkü o dünyada bir suçlusunuz, aranıyorsunuz, kurtulma meseleniz çok değişik ve aynı zamanda bir karakterin kendine yüz arama ve bir aslında kişiliği olma çabası çok enteresan bir nokta. Ve biraz daha bence deep yani derin bir olaya da işaret. Çoğumuz bu dünyamızda yani kendi hayatımızda bir rol edinmeye çalışıyoruz ve ben bu tarz böyle metaforik şeyleri çok seviyorum ya da belki ben metaforlaştırıyorum. Dizinin öyle bir amacı olmak zorunda da değil tabii ki. Ama ben çok severek izledim. O yüzden romantik kısımlarının da dozunda ve güzel olduğunu düşünüyorum. Ne çok abartı olmuş ne çok zayıf kalmış. Özellikle bu kitap olayı hani soruyor ya ne tarz bir webtoon yazarım beraber. Aslında o da çok metaforik bir gönderme gibi değil mi? Bir hikaye yazıyorsun birlikte, sevdiğin insanla birlikte ve tatlı romantizm o görev şeklinde benimsemiş olması gayet güzeldi. Ama dizi bir takım klişelerden de geçmiş. Yapım yılını düşündüğümüzde 2016 anlaşılabiliyor sebepleri. Yani ana karakterin işte diğer başrolü unutması, bir tarafın acı çekmesi, sonra onu hatırlama aşaması falan yani böyle bir oralarda şey oldum. Ama kötü değildi. Onlar da zevkliydi. Güzeldi. Ters köşelerle dolu, enteresan bir diziydi ve babanın da en sonunda kızının mutluluğu için kendini aslında feda edişi de gayet hoş oldu diye düşünüyorum. Genel anlamda 10-10'luk neredeyse bir dizi diyebiliriz. 9,5 puan verelim. Ve sizle de bu yüzden buluşturmak istedim. Hem konusu çok enteresan hem de oyuncularıyla, kadrosuyla gayet başarılı bir dizi. Şimdi efendim bir de ufak bir not vermek istiyorum. Yavaş yavaş 500'e yaklaşıyoruz. Bunun heyecanıyla beraber. Biliyorsunuz bu sene de ben K-Influencer programına katıldım. Ve bununla alakalı ufak bir sürpriz yani birkaç aşamalı birkaç video paylaşmayı düşünüyorum. İlk görev videomuz neredeyse tarihi geliyor zaten. Orada daha detaylı konuşurum ama beklemede kalın demek istedim. Videoyu buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Beğen butonuna basıp abone olup kanalıma destek olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.